Herkese selam arkadaşlar. Göç ön izlemesi açıldı. Çok merak edilen konu. Nereye göç edeceksin diye. Zaten ekip olaraktan davetlere de açığız bu arada. Ama bugün değil, pazar günü akşam canlı yayında birlikte bakalım. Sizlerden ricam o zamana kadar İmparatorlukları inceleyin, geçmek istediklerinize bakın ya da şu çok güzel, burada birlikte olalım dediğiniz eraları belirtin lütfen. Daha yeni başladı zaten. Bunu vakit kaybetmeden atıyorum bu videoyu size. Benim bedelim göründüğü gibi 18'lik kahraman kotasından geleceğim. Bilginiz olsun. Yani normal bir imparatorluğa gideceğimiz zaman benim gibi 8 kahraman gelebilir. 6 efsane, 2 mitolojik, 25 usta, 30 seçkin, 50 öncü olaraktan düşünebilirsiniz. Göçü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. O eski oyuncuyuz hepimiz. Zaten bizim eralarda açıldı yani. Eski oyuncuların erasında açıldı. Burada 300'ler, 200'ler falan yok. 91'deki birinci ne olmuş? Toplamış mı kendini? Onu merak ediyorum. Evet, 1 milyara çıkmış. Bizde de arkadaşlar Met gidiyor gibi. Zaten gidecekti bu arada, o da ayrı da. Ama gelenler olacak 17'ye. Ben de ayrılacağım 17'den. Malum burası Kraken yuvası. Bir de şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hani birlikte gitmeyiz, gideriz fark etmez. Kendiniz için iyi olanı seçin. Bizim şu anki çağımız bu ekip arkadaşlar. Doruk Hanedanı'nda yani zirve hanedanında bu 8 era mevcut. Bu 8 erayı Kraken değilseniz düşünmeyin. Krakenseniz de bu 8 eradan birine gidin arkadaşlar. Benim tavsiyem. Ama Kraken değilseniz, benim gibi bir oyuncuysanız o zaman bu 8 erayı bence hiç düşünmeyin. Çünkü bunların aynı hanedanlıktalar. Doğal olarak da hep birbirleriyle eşleşecekler. Mutlaka birbirleriyle kapışmaları gerekecek. Ve hep bir sonuncu olacak burada da. Ödül almayan, kazanamayan. O yüzden burayı önermem. Şafak Hanedanı'na baktığımızda mesela artık göstermiyor mu bana? Hah. Vallahi göstermiyor galiba. Bu arada çölü biz kazandık ama puan olarak kaybettik. Sarayı aldık ama puan olarak 91 öndeydi. Puan farkı kapanmadı. O yüzden onları birinci yaptı oyunda, sağ olsun. Bunu normalde değiştirdiğimde diğerlerini de görebiliyordum. Challenge hesabından bakarız en kötü, sorun değil. Geldi. Normalde olması gerekiyor. O zaman Şafak'ta kimse yok. Şafak boş. Daha millet şey yapamadı. Atlayamadı o zaman. Tan yerine baktığımızda mesela burada 6 tane krallık görüyoruz. Era görüyoruz. Bunlara bakılabilir. Aktifliğini falan buradan anlayabiliyorsunuz az çok. Sonra mesela atıyorum 67'ye buradan baktık. Gidip listeden de 67'ye bir bakalım mesela. Neymiş 67 abi? Kendi bulundukları era hanedanlığın birincisi olmuşlar. 3 tane 200 milyon var. Türk de var. Yani mesela gidilebilecek bir yer şu an.
baktığımızda kendi içinde birinci olmuş hanedanlıkta. Güç olarak da gayet sakin. Yani mesela buraya gelsem dördüncü olaraktan geliyorum ben. Türkler de var. İsimlerden görüyoruz. İttifaklarına baktığımızda bir tane ittifak var zaten. Erdem savaşıyorlar belli. Bu şekilde yön vermesini sağlayabilirsiniz. Birlikte gitmeyecek olsak da pazar detaylı bakacağız zaten. Bu sadece bir ön çekim olarak düşünün. Ön hazırlık. Pazara akşama hazırlıklı gelin. Birlikte inceleyelim bakalım hangi eraları beğendiniz, hangisi güzel. Ona göre geçişlerimizi yaparız. Yarışmacı da mesela 57 birinci olmuş. 93 bin puan yapmış onlarda. 22. olmuş. O da çok yakın. Yani buradan bakarsanız daha sağlıklı olacaktır. Burada 58 tane era var. Bunlar tabii daha düşükler. Gitgide düşüyor. Tanyeri Hanedanı daha yüksek bir yer. Şafak daha yüksek. Doruk en yüksek. Şu an için tabii. Yoksa seviye olaraktan en yüksekler ölümsüz haneden arkadaşlar. Sonra burası, sonra burası, sonra burası, sonra burası gibi düşünebilirsiniz. Görkem'e baktığımda Giants 14 birinci olmuş kendi ekiplerinde. Yani hanedanında. 26-2, 27-3 olmuş. Burası da güzel. Bakın burası da fena değil. 2 yok daha. Şu an Görkem hanedanı bu arada bu üçünden daha yüksek bir hanedanlık. En yüksek ama tabii ki Doruk şu an için açılanlardan. Sonra zirve, şampiyon, ölümsüz. Ona da şuradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Neredeydi o? Zirveden sonra şampiyon geliyor. Tabii ki zirve ikinci yıldız da olması lazım. Yani bu sezon bittikten sonra bir iki yıldıza ulaşanlar olacak. Sonra şampiyon geliyor. Sonra ölümsüz hanedan geliyor. Ben zirvede bırakıyorum arkadaşlar. Ya Görkem Hanedanı ya Yarışmacı Hanedanı'na geçerim gibi. Tanyeri biraz daha düşük olduğu için burası bilemiyorum. Yarışmacı ya da Görkem gibi bana geliyor. 57'de Türklerin çok olduğu bir yerde diye hatırlıyorum. Sanki onlar geçen göç davet etmişti. Bakayım. Yok. Niye Türklere bakıyorum ağırlıklı? KVK saati, savaş saatleri falan işte gece yarısı Türkiye saatiyle 3 olmasın diye bakıyorum. Türkler var bu arada bayağı. İki tane ittifak var. Hiç de fena değiller. Ama dediğim gibi saatler de önemli sonuçta. Kalkıp savaşamayacağınız saatteki bir eraya gitmenin hiçbir anlamı yok. Onlara dikkat edin. Pazar akşamı görüşmek üzere diyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Hatta bir de çölü gösterebiliyorsam çölü de göstereyim size. Puan şeyinde. Ama kalkmış. Çok oldu çünkü. Bu arada ilkel çatışmada da hani bahsetmiyorum ama birinci götürüyoruz. Beklendiği bir şey. 23, 73, 41 var. En yakın bize 73 duruyor. Şöyle kişisel sıralamalara baktığımızda yüklenir birazdan. Froiki birinci. Kratos, Crazy Ram, The Sen. Bunlar 73'te miydi The Sen falan? 73'ü merak ettim. Beş tane
6, 7 tane, 8, 9 tane 300 milyon üstünde kale varmış. 73'te. Hiç dikkatimi çekmemişti. Yani 34 tane 200 milyon üstünde kale var. Burası da aktif bir era. Bilginiz olsun. Zaten savaşçılar. 41'e şöyle bir bakalım. Diğer rakip. Onda da 5 tane 300 milyon üstü var. 33 tane de 200. Hadi 34 tane de 200 milyon üstü var. 3 ittifak gibi görünüyordu. Bakayım. Evet 3 ittifak. Bunu çok şey yapmayalım ama yine de var sonuçta adam. 2 ittifak var temelde. Şu an mikrofon kullanmıyorum arkadaşlar. Bilgisayarın mikrofonunu kullanıyorum. O yüzden sesim ekolu, yankılı gelebilir. Kusura bakmayın onun için. Burası zaten en düşük. Göründüğü üzere. ...17'yi seviyorum. Kalmamı isteyen herkese de teşekkür ederim. Fakat hani sıralamaya baktığımda kendimi göremiyorum yani. İçtimaya girebilecek sıralamada bile değilim. 96. sıradayım. Yani burada yapılabilecek bir şey yok. 20 tane 300 milyon üstüne kale var. 81 tane de 200 milyon üstünde kale var. Ve rakipler de hep bu tarzda olduğu için kendimi burada bulamadığım için gidiyorum. Yoksa hiçbir problem yok. Çok güzel bir yönetim var. Saatler TR saatiyle gayet uyumlu, keyifli. Fakat zaten biliyorsunuz ittifakta da sürekli hediyeler de geliyor. Herkes paket alıyor burada. Fakat bunları bir kenara bırakacağım. Ve gideceğim arkadaşlar. Maalesef gideceğim. Yoksa burada başarı sayesinde işte ünvan kazanıyorsunuz. Yani şuradaki ödüller geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ama dediğim gibi çok önerebilir miyim bilmiyorum. Mesela yıldız ışığı bayrağım var. Hakimiyet desenim var. Yenilmez hükümdar çerçevem var. Ve amblem de bu hanedanın. Gördüğünüz gibi çerçevemi zaten. Sancak da burada arkadaşlar. Kalenin yanında. Mesela bakın normalde bu da koymuş. Koymayan var mı merak ettim. Herkes koymuş gibi sancağına. Bu koymamış. Bu da koymamış. Bu da koymamış. Bu koymuş mesela. Bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Paketler güzel. Etkinlik var. Satın alma linkini aşağıya bırakıyorum. En uygun fiyatlı doruk parasına erişebilirsiniz. Şanslı çantayı beklemenizi öneririm size. Ben bugünküleri kaçırdım. Doğru düzgün elimde kupon yok. 2 tane kaldı. Kullandım çünkü güzel kuponları. Sizler de mutlaka hani bu oyuna devam edecekseniz bu tarzdaki büyük etkinlikleri kaçırmayın. Midas'ta da yüklemenize karşılık bonus alıyorsunuz. Pazar oyundan yükleseniz bile bonusunuzu alıyorsunuz. Unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.